Herkese selamlar. New York'tan, Brooklyn'den sizi alacağım, Williamsburg'dan şimdi. Manhattan'a geçeceğiz beraber. Köprüyü geçene kadar arkadaşız. Neden? Artık onun atasözleri şeyde bakın yani. Artık bana ne derseniz. Dayı diyeyim bana şimdilik. Aramızdaki kod bu olsun. Burası Williamsburg Köprüsü. Üzerinde hem insan trafiği var. Aman. Aman sakinleş baba, ne oluyor? Yanlışlıkla elim çarptı. Burası Williamsburg Köprüsü. Üzerinde hem insan trafiği var, hem araç trafiği var, hem de metro geçiyor. Yani metro genelde yerin altından geçiyor ama bir noktada böyle bir köprüden de geçme ihtiyacı duymuş. J metrosu geçiyor. Eğer gelirseniz buraya. Gürültülü bir yer anlayacağınız. Sol tarafta daha çok, size hep söylüyorum, Hasidiklerin oturduğu, yani böyle koyu Musevilerin mi diyelim? Musevilerin bir tarikatının daha çok üyelerinin oturduğu bir yer var. Sağ tarafta sosyete. Dün Kaan Sekban'la buluştum. Kendisinin haberini yapmıştık. Hiç tanışmamıştık. Instagram'dan, DM'den bir tanışalım dedik birbirimize. Gel dedim ya, bir şey içelim Kaan. Sen de bir farklı bir yer gör. Tiyatroları izlemeye gelmiş burada. Bravo yani bu Kaan'a da. Yani 123 kere çıkmış sahneye. Binlerce kişi gidiyor seyretmeye. Diyor ki vallahi reklamda yapmıyoruz diyor yani. Sonuçta diyor kulaktan kulağa yayılıyor bu diyor. Ne güzel işte. Böyle yetenekler olsun abi. Herkes de bankacı olmaya çalışmasın. Birileri de komedyen olmaya çalışsın. Birileri de başka iş yapmaya çalışsın. Uğraşsın. Emek göstersin. Çok ses geliyor biliyorum ama yapacak bir şey yok artık. İdare edeceksiniz. Şimdi 19 Mayıs'ta bu yayını izleyenlerin hepsinin Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutlarım. Her milli bayramda olduğu gibi yine ortalık Atatürk reklamından geçilmiyor. Şimdi burada bu reklamların, biraz bağırayım mı? Şimdi burada ofiste dinleyenler bir ne oluyor diyor. Şimdi burada bu reklamların bir kısmı samimi. Gerçekten o bankanın, işte o bilmem neyin, neyse artık o, derici, boyacı, neyse hangi sektör olursa olsun. Gerçekten Atatürk'ü seviyorlar, inanıyorlar. Ve böylesine güzel bir günde de anmak istiyorlar. Ama tabii iş dönüyor, dolaşıyor, mal satmaya geliyor. Yani daha doğrusu ya mal satmaya geliyor ya kendi reklamını yapmaya geliyor. Şimdi eğer iş mal satmaya geliyorsa, eninde sonunda mal satma var da, tabii biraz iş tatsızlaşıyor. O zaman Atatürk sevgisinden değil, biraz Atatürk adını kullanmaktan mı geçiyor diye soruyorsunuz içinizden. Ya şöyle bir anı anlatayım size, olayın nasıl işlediğini göstermek için. 90'lı yılların sonunda CD'ler patlamıştı, hatırlıyor musunuz? Ve korsan CD'ler vardı. Bir sürü korsan CD'ci vardı böyle. Korsan CD yapıyorlar falan. Bir tanesi benimle buluşmak istedi. Buluştuk. O dönemde işte gazeteler CD veriyor. Bilmem ne gazetesi şu CD'yi veriyor. Bilmem ne gazetesi 10 set bunu veriyor. Adam da dedi ki ya iş yapalım. Bak metro geçiyor, biraz susayım. Gürültüye bak. Aman. Hadi baba. Metrolar bitmek bilmiyor. Biri oradan geçti, biri buradan geçti. Neyse. Tamam dedim, yapalım ya. Ben dedim gazeteciyim, belgeselciyim. Ne yapacağız dedim. Ne belgeseli yapalım dedi. Dedik hemen bir Atatürk belgeseli patlatalım dedi. Dedim niye hemen Atatürk belgeseli yapıyoruz? Zaten yapılmış 10.000 tane Atatürk belgeseli var. Biz niye bir daha yapıyoruz? Dedi ki en çok Atatürk satıyor. Milli bayramlarda en az 3 gazete veriyor. Bütün televizyonlar belgeseli gösteriyor. Bir belgesel yapıyorsun. 10 çarpı diyelim 10 yılda çarpı 5 çarp onu da gazetelerle 2 gazete, bir kanal derken köşeyi dönüyorsun dedi. Dedim ki abi gel şu elini sıkayım, sen yoluna ben yoluna. Bu kafa bana pek uymadı. Yani bu illa benim yapmamamla ilgili değil. Tabii bazı insanlar da çok samimi yapıyor bu işi. Yani gerçekten inanıyor. Bir duygusu var, bir hissi var içinde.
sevgisi var. Diyor ki ben böyle güzel bir günde atamızı da böyle anayım. Onlara diyecek bir şeyim yok. Ama diğerleri için siz de kalbinizin sesine kulak verin abi. Hangisi samimi, hangisi değil. Samimi olmayanlara diyeceğimiz tek şey ne? Ticari bekleme yapma, devam et. Yürü. Biraz seçimlerden konuşalım mı? Yani ne zamandır konuşmuyoruz. Ben hep tabii bildiğiniz gibi biraz burada bu yayınlarda dış dünyada, yani dünyada ne olup bittiğini anlatmaya çalışıyorum. Hiç siyasetten konuşamıyoruz. Evet, Danimarka'da seçimler var. Siz ne zannettiniz? Hangi seçimlerden konuşacağız ya? Neyse, bu Danimarka seçimlerinde geçiyor yine gönlümün efendisi metro. Yürü! Şöyle bak, tepesine çıktım metronun. Şimdi bu Danimarka seçimlerinde, hadi yürü ya. Şimdi bu Danimarka seçimlerinde bir tane aday bir tane porno sitesine ilan vermiş. Demiş ki ilan da şu: işiniz bittikten sonra işte adayımız bilmem ne Hoyka, oy verin. Adama da sormuşlar, ya kardeşim sen siyasetçisin, porno sitesiyle ne işin var? Adam da herkesin bildiği bir sırrı söylemiş. Demiş şu anda demiş gençlerin çoğu demiş internette ya porno sitelerine bakıyor ya da haber sitelerine. Haber sitelerine zaten veriyoruz. Bir de burayı deneyelim dedik demiş. Adam haksız mı ya? Mesela Türkiye'de bütün porno siteleri kapalı. Kapalı mı? VPN reklamı patlamış durumda. Silikon Vadisi'ne gittim birkaç yıl önce. VPN bir şirket var. VPN reklamı yapıyorlar. VPN reklamında şeyi oynatıyorlar. Almanya'da yaşayan ünlü pornocu var ya, Türk. Şahin K. Niye? Adam diyor ki Türk pazarında en çok aranan porno siteleri. Biz de o kitleye ulaşacak en doğru adamın bu olduğunu düşündük. Haksız mı? Söyle, haksız mı? Haksız mı, haklı mı? Allah'ım ya. Evet, adam buraya ilanını vermiş sonuçta. Şimdi burada da Amerika'da 2020 seçimleri, adaylar ortaya çıkmaya başladı. Demokratlardan bugüne kadar tam 23 tane aday çıktı. 23 kişi biz sırf demokratlar adına Amerika Birleşik Devletleri Başkanı olmayı düşünüyoruz dedi. Bunlardan bir tanesi de New York'un valisi. O da çok liberal bir adam. Ultra liberal bir adam yani. Liberalliğine dibine vurmuş bir adam. Trump da tabii ki nefret ediyor bir muhafazakar olarak. New York Post var. Yandaş. Trump'ın yandaşı tabloid gazetesi. O da vali adaylığını koyunca bir tane kapak yapmış tabloide. Herkes gülüyor. Yani bu mu olacak diye. Trump'la dalga geçiyor. Bu sadece bir şaka olabilir diyor. Olabilir de abi, ne şakalar şu anda Amerikan başkanlığı koltuğunda oturuyor. 3 yıl önce de Trump için aynı şeyi söylüyorlardı. Yani bu sadece şaka olabilir. Ama bu şakaya daha ne kadar gülebiliriz Deniz Batur? Burada biraz kanalı takip eden entelektüel arkadaşların anlayacağı bir espri yaptım. Anlayanlar anlamayanlara altta bir anlatsın yani. Ne demek istedim bu şakaya? Amerika bir şaka, buna daha ne kadar gülebiliriz ki? Ya da Google'layın. Google demişken, Google'a yeni bir özellik gelmiş. Hani eskiden çeviri özelliği vardı. Siz bir şeyler yazıyorsunuz. O da ses olarak çıkıyor. Şimdi artık yazıyla değil, direkt sesle çeviri yapıyor. Yani karşındaki çan çin çon bir şeyler söylüyor. Sen de cevabı senin ses şeyinle Türkçe veriyor. Evet. Bütün yabancı dil hocalarına geçmiş olsun, artık yeni bir iş aramaya başlayabilirler. Bu gösteriyor ki bunun 5 yıla kadar bir tane çipi çıkar. O çipi de bir yere takarsın. Artık nereye meşrebine veriyorsa. Burada da bir gönderme var Cem Yılmaz kardeşimize. Neyse, o da göre herkes birbiriyle konuşur artık. Necati Özkan tanıyor musunuz bilmiyorum. Necati Özkan'ı reklamcı olarak tanırsanız da Mediaket dergisinin eşi yapıyordu yanlış hatırlamıyorsam. Yıllar önce görüştük. Fakat İmamoğlu kampanyasında arkasındaki adam. Ve bir ilginç bir yazı yazmış. İmamoğlu kampanyasının ne yaşandığını, yani o gece ne yaşandığını, 3 ay boyunca ne yaşandığını, yazının başlığı da Binali kaybetmedi, Binali Yıldırım kaybetmedi, Ekrem İmamoğlu kazandı. Nasıl kazandığını anlatıyor. Detaylarıyla anlatıyor. Hani normal şartlarda alırsın böyle bir hafta sonu ekine uzun bir röportaj yapılacak bir
konu. Nerede yayınlanmış? Yayınlana yani küçümsemek için söylemiyorum ama ufak bir sol yayında yayınlanmış. Küçümsemek için söylemiyorum. Yani daha büyük kitlelere ulaşması gereken bir hikaye. Niye orada yayınlanıyor? Çünkü onu da başka bir yayında konuşuruz. Neyse, orada birkaç şey dikkatimi çekti. 3 ay önceden mesela Necati Özkan diyor ki 3 ay önceden biz seçim gecesinde bir şeyler dönebileceğini, çeşitli senaryolarını konuştuk ve bunun tedbirini aldık diyor. Ne söyleyeceğiz, ne yapacağız yaptığımız gibi bir yandan diyor şeyi de yaptık diyor. Yani neler dönebilir? Hani işte oy güvenliği ile ilgili çeşitli tartışmalar var Türkiye'de. O oy güvenliğini nasıl sağlama alırız diye. İşte bütün sistemi girdik, şey yaptık. Ben size hatırlarsanız demiştim. Yani ben demiştim diye demiyorum ama ilk seçim sonrasında CHP dayak yiye en sonunda kendini savunmayı öğrendi diye. Biraz bunları anlatmış Necati Özkan. İşte diyor ki 3 ay önce diyor Ekrem İmamoğlu %14'te başlamıştı bilinirliği, Türkiye'deki bilinirliği. 3 ay sonrasında %95'e gelmişti. Üstelik medyanın da %90'ı hükümet destekleyen bir medya varken diye ve bunun başarısını anlatıyor. Nasıl olduğunu anlatıyor. Binali Yıldırım'ın gönülsüzlüğünden, söyleyecek hiçbir şeyi olmadığından dem vuruyor. Mesela bu beka meselesinin hiçbir şekilde yürümediğini, tutmadığını anlatıyor. Ve Ekrem İmamoğlu'nun daha çok sadece İstanbul'la ilgili mesajlar verdiğini, hiçbir polemiğe girmediğini anlatıyor. Yani hepimizin bildiklerini aslında ne kadar planlı yaptıklarını, öyle rastlantı eseri bir başarının söz konusu olmadığını anlatıyor. Ha diyeceksin ki başarı var da ne oldu? Onu da başka yayında konuşuruz. Biz böyle her şeyi erteliyoruz. Onu başka yayında konuşalım, bunu başka yayında konuşalım. Konuşuruz bir ara. Anlatırım ben size. Ekrem İmamoğlu'nun başarısını konuşurken sosyal medyayı da küçümsememek lazım. İşte diyor ki mesela o akşam için çok iyi diyor, şeyi yönetti diyor. İletişimi, yani kriz olacağını biliyorduk ama onu nasıl yönetileceği tam... Dur şu susun ya. Hay Allah. Ver müziği şuradan, ver bizim müziği koyayım şuraya. Yaşanacak yer değil diyorum. Abi sen de ne havalara girmişsin, New York'tan laf ediyorsun. Değil işte, bu gürültüde ne yaşayacaksın? Neyse, yani Necati Özkan diyor ki bu bilinirliğinin meselesi diyor çok arttı diyor. Büyük artış gösterdi diyor. Bu da diyor planlı programlıydı diyor. Tabii burada sosyal medyanın gücünü sorgulamak lazım. Çünkü dedim ya, sonuçta biliyoruz ki ana akım medyanın %90'ı Binali Yıldırım'ı ve hükümeti ve beka söylemini destekledi. Peki nasıl oldu da İmamoğlu bir anda %94 bilinirliğe ulaştı, desteklenme olmasa bile? Elbette sosyal medya sayesinde, hem kendi sosyal medyası hem de sosyal medyanın gücü. Şimdi hala bu sorular konuşuluyor. İşte sosyal medya mı güçlü, ana akım medya mı? Ben size buradan bir örnek vereyim. Donald Trump eğer bugün başkanlık koltuğuna oturabildiyse ve hala oturmaya devam ediyorsa bunun tek bir nedeni var: Twitter hesabı. Şimdi Instagram hesabının da biraz yüklenmeye başlandı. Bugün baktım 60 milyon insan takip ediyor Trump'ı. Ve Trump tek başına New York Times, Washington Post, CNN, NBC, MSNBC hepsinin tozunu attırıyor. Nasıl attırıyor? Sosyal medyayla. Biri bir şey mi dedi? Tak hemen cevabını veriyor. Bir de erken kalkıyor adam yani. Gazetecileri de erkenden ayağa dikiyor. Saat 6'da tweetler başlıyor. Ne ararsan var. Televizyon programlarıyla dalga geçmeden Kuzey Kore liderine mesajlara ya da işte Türkiye'ye efendim ambargo uyguladım, ambargoyu kaldırdım kadar bir sürü önemli karara. Biliyorsunuz, bu vesileyle onu söyleyeyim. Rahip Brunson krizinde hatırlayacaksanız Amerika %10 olan çelik ithalat vergisini %50'ye çıkartmıştı. Şimdi onu %25'e indirdiğini açıkladı Trump. Twitter'dan değil sanırım, kendisi açıklamış. Nerede açıkladığını bulamadım. Sosyal medyada gördüm ama birkaç doğru isimle gördüm yani. İyi gazetecide gördüğüm için söylüyorum. Yani diyeceğim o ki sosyal medya aldı başını gidiyor. Şimdi mesela şu bizim YouTube kanalına bakın. İnanın bana pek çok tematik kanalın bir gecede izlendiğinden daha fazla izlenen videolar yayınlıyoruz. Bu videolar sadece YouTube'da değil, Instagram, Twitter. Yani inanın böyle büyük medya gruplarının ulaştığı kadar büyük kitlelerle konuşuyoruz şu anda. Önemli. Önemini tabii nasıl biliyorsun, nasıl kullanacaksın? O da çok önemli.
Abi hava bulutlu ama bir de tuhaf bir sıcak var yani. Jeff Koons adını duydunuz mu? Jeff Koons. Jeff K-O-N-N-S. Bu bir sanatçı. Contemporary art, çağdaş sanat eserleri üretiyor. Bunun ürettiği eserlerden bir tanesi de bir tavşan böyle. Metal şeklinde. Hani şöyle anlatayım. Karaköy'de alt geçitte satarlar ya böyle yüzen kurbağa, işte onun yanında kulaklarını oynatan tavşan. Onun gibi bir şey. İşte Koons'un bu eseri tam 91 milyon 100 bin dolara satıldı. Alıcı belli değil. Arada bir tane simsar var. O almış şeyde. 91 milyona satıldı ve bütün sanat dünyası bunu konuşuyor. Makaleler, makaleler, makaleler. Vay arkadaş bu kadar eder mi, etmez miden öte. Yani hatta daha az bile ettiğini söylüyorlar. Tabii büyük bu satışlarda almak kadar ödemek de önemli. Mesela 2008 krizinde böyle büyük bir satış yapılmış ama adamlar ödeyememiş. Bu da mesela bütün bu şeyde sanat dünyasının dedikodularını vereyim size. Bizde de böyle sansasyonel satışlar olmuştu hatırlarsanız. Bedri Baykan Boş Çerçeve adlı eserini Murat Ülker'e 120 bin dolara mı satmıştı? Sonra da ben bunu haber yapıyorum diye çok kızmıştı bana. Neyse ki barıştık. Bedri Baykan'la ara sıra kızılır, ara sıra barışılır ama sonuçta üreten Türkiye'nin değerli sanatçılarından bir tanesidir. Görüşlerini beğen beğenme. Aynı takımı tut tutma. Bedri de sağ olsun. Bir kızdı bana niye beni böyle eleştiriyorsun falan diye. Sonra konuştuk falan. Barıştık. Neyse bu satışlar tabii çok konuşuluyor. Şimdi bunları alıyorlar ne yapıyorlar? Kendi şeylerine koyuyorlar. Arşivlerine koyuyorlar. Bir kısmı da halka açıyor. Halka açanları takdir ediyorum. Mesela Almanya'da böyle bir Mitte'de bir aile vardır. 70'lerin demir tüccarı. Adamcağız ölmüş. Kadın da böyle 3 katlı bir şeyini 70'lerin contemporary art koleksiyonlarını halka açıyor. Haftada 2 gün gidiyorsunuz, para veriyorsunuz. İşte 10 euro veriyorsun, giriyorsun. Bir rehber var, geziyor falan. Bakıyorsun bazen kadın mutfakta oturuyor. Mutfak dediğim yani üçümüzün evin büyüklüğünde bir mutfaktan bahsediyorum tabii tahmin edersiniz ki. Ya da işte orada şöminenin başında duruyor. İçeride acayip eserler var. Eserler hep değişiyor. Galerinin adı da Hofmanns Galeri. Hofmanns. Mesela bizde niye bunu bizim burjuvazi pek yapmaz? Yapan var yok mu? Var. Şimdi bakıyorsunuz Eczacıbaşılar yıllardır sanat topluyor, müzeler açıyor. Sabancılar zaten öyle. Ama ben biliyorum mesela pek çok arşiv var. Öyle yatıyor. Nerede? Depoda. Almışlar duruyor öyle. Ne olarak duruyor? Yatırım. Ya da matırım. Neyse artık. Duruyor ama. Ya böylesine şeyi madem böyle bu kadar değerli görüyorsunuz abi halkla da paylaşın ya. Tamam yatak odana az asma demiyorum yani. Oturma odanda dursun. Ama ara sıra da şey az. Böyle bir garip bir şey. Burjuvazinin zevzeklikleriyle ilgili bir şey öğrendim ama dünya burjuvasının. Bizde var mı bilmiyorum. Süha Derbent'i bilirsiniz. Ünlü fotoğrafçı. O anlatmıştı bana. Kongo'da goriller var. Geçen gün Seattle'a gittiğimde de bir Türk iş adamı sağ olsun çok bizi karşıladı böyle. Birkaç gece oturduk uzun uzun konuştuk. O da dedi ki ya biz dedi Kongo'ya gittik. Orada dedi işte nesli tükenmekte olan gorillere destek oluyoruz. Bir vakıf var. Aa dedim çok ilginç. Niye öldürüyorlar dedim. Bu adamların derdi ne gorillerle? Derisini mi alıyorlar dedim. Yok dedi ellerini kesiyorlar dedi. Kül tablası yapıyorlar dedi. Nasıl ya dedim. İşte dedi böyle bir burjuvazide böyle moda var dedi dünya burjuvazisinde. Sırf ellerini kesmek için gorilleri öldürüyorlar dedi. Büyük para ediyor dedi. Büyük prestijmiş dedi. Dedim ki affedersiniz hay o prestijin içine sıçayım ben yani hani. Beyefendi prosunu şeye koymak için kül tabloya koymayacak da canlı gorilin bilmem ne mumyalanmış eline koyacak. Niye? Parası çok çünkü. Ah. İnsan bazen harbiden kızıyor. Haksız mıyım kızmakta? Bu arada biz burada New York'ta bu yüksek nem oranlı günleri yaşarken ışığı tersten alıp size biraz da karanlık bir görüntü sunarken Avrupa'nın ortasında Güney Fransa'da Côte d'Azur'da Cannes'da ne oluyor? Film festivali. Film festivali başladı. Herkes tabii iki konuyu konuşuyor. Bir Elton John'un filmi, iki Meryem Uzerli'nin kıyafeti. Şimdi Türkiye'de bu konuşuluyor. Ne konuşacaksın yani? Şu film gelmiş. Tarantino'nun işte bir zamanlar Hollywood filmi çok kanlıymış, kurgusu yetişmemiş. Bunu mu konuşacaksın? Hayır.
Meryem Uzerli şeffaf mı giydi? İçindeki çamaşırın markası neydi? Şu neydi, bu neydi yani? Ne kadar ekmek, o kadar köfte yani. Neyse, Elton John'un da yeni filmi çıkıyor. Gençliğinin anlatıldığı. Burada bak abi, geliyor itfaiye şuradan. Tamam abicim, sen gidebilirsin, ben geliyorum. Yetiş. Neyse, Elton John'un filmi çıkmış. Nasıl diye merak ettim. Şöyle bir trailerına baktım. Sanırım müzikal ama çaktırmıyorlar. Umarım da müzikaldir. Yoksa bazen çok sıkıcı olabiliyor, çok yapıyor olabiliyor yani bu tür şeyler. Marjinaller, Arjantin dizisi demiştim. Onun 2. sezonunu da bitirdim. 8 bölümdü. Çok güzel. 2. sezon daha güzel. Çünkü biraz böyle bir Kusturica havası var. Kusturica filmleri vardır ya. Sanki Kusturica Arjantin'e gelmiş. Dur bir cezaevi filmi çekeyim demiş. Ve orada karakterleriyle, onların yaşamasıyla, şeyle bir film çekmiş. Senaryoyu da çok iyi örmüşler yani. Gayet böyle şey bir senaryo. Hele son bölüm ilmik işlenmiş. Tabii ben bir senarist olduğum için bakıyorum buna. Sen beni gazeteci zannediyorsun orada. Ya da YouTuber zannediyorsun. Öyle. Geçen yıl size söylemiştim. Masterclass diye bir şey var. Online dersler alıyorsun. İşte birkaç kişiden böyle bir online ders aldım. Online ders almakta şu parasını veriyorsun, oturuyorsun, izliyorsun, not alıyorsun falan yani. Bayağı ama yani işte bir tiyatro yazarı var. Bir Sorkin var mesela. Televizyon şeylerinin en ünlü yazarlarından, senaristlerinden bir tanesi. Orada biraz senaryo tekniklerinde çalışayım dedim. Belki yarın bir gün işsiz kaldığımızda işe yarar diye düşündüm. Yok. Yani sinemayı seviyoruz. Ben bir şeyi sevince her şeyiyle biraz ilgileniyorum. Yani sadece hani dur abi işte sinemayı seviyorsun gidip izleyelim değil. Dur bakalım şu senaryo işi nasıl, production işi nasıl, biraz dedikodusu ne oluyor, kostümleri nasıl falan, müziği ne yapıyorlar, After Effects'te neler yapıyorlar. Mesela ben kaptan oldum, Ankaralı kaptan. Normalde bizde kaptan olsa ne olur? Gider orada bir tane tur şeyi kiralarsın, tekne kiralarsın, yelkenli, bir hafta gidersin, gezersin, sonra bırakırsın. Ben öyle değil abi, gittim bütün Sadun Boron'un kitaplarını aldım, okudum. Dünya Denizcilik Güncelerini aldım, okudum. Denizcilik dergilerine üye oldum. Ondan sonra çeşitli blogları takip etmeye başladım. Dünyayı gezen bizim denizcilerle arkadaş oldum. Onları takip etmeye başladım. Programa çıkartmaya başladım. Bende böyle bir şey dipsomaniyası var sanırım. Sizde de var mı öyle? Hani bir şeyle ilgilenince böyle yüzeysel değil yani. Dibine kadar ilgilenelim yani. Ne varsa onunla bakalım. Bakalım Cannes'da neler olacak bu yıl. Nuri Bilge Ceylan yok en azından, onu görüyoruz. Son filmi de hala Apple TV'de bekliyorum. Apple TV'ye düşmedi. Şeyde izlemiyorum yani. Hani Korsan'da izlemek istemiyorum. O yüzden bekliyoruz bakalım ne olacak diye. Evet, bir köprünün daha sonuna geldik. Öyle değil mi abi, işte bir köprüyü daha geçtik. Şimdi artık herkes birbirine dayı demeyi bırakabilir. Lütfen like edin. Rica ediyorum sizden. Abone olun. Arkadaşlarınızla paylaşın. Mümkün olduğu kadar çok insana yayabilirsek benim için de o kadar iyi olabiliyor. Destek olmak isterseniz de patreon.com'dan destek olabiliyorsunuz. Orada da böyle bir şeyimiz var. Palo Alto yayını için son hazırlıklara da devam ediyoruz. Bayağı bir geliştirdik. Çok ilginç sürprizlerimiz olabilir. Benim daha önce büyük kanallarda kullandığım birkaç tekniği belki yayına adapte edebiliriz. Tabii seçim olursa, ben şimdi böyle diyorum ama mesela Süleyman Soylu'nun İçişleri Bakanı'nın bir açıklamasını okudum geçen gün. Diyor ki Türkiye'yi tehdit eden çok ciddi bir şeyle 10 gündür uğraşıyoruz. Bunu şimdi söyleyemem dedi. Şöyle bir irkildim ben, ne olabilir diye düşünüyorum şimdi. Tabii satır arasında kaldığı için, bir de zaten burada acaba o nedir diye soracak pek de gazeteci kalmadığı için öyle sizin de çoğunuz görmemiş olabilirsiniz. Belki Süleyman Soylu açıklar, biz de öğreniriz neymiş o tehlike, bertaraf edilen tehlike diye. Hepinize iyi günler diliyorum. Yeni bir yayında buluşuncaya kadar. Kendinize iyi bakın.